Bu videoda bolca ölüm, ceset gibi kelimeler duyacağız ama hikayemiz bir korku filmi değil. 1986 yılında çekilen Stand By Me filmini konuşacağız. Benimle Kal. Rob Reiner'ın en tanınmış filmlerinden birisi. 1982 yılında yayınlanan Stephen King'e ait Ceset isimli kısa hikayenin film uyarlaması. Korku hikayeleriyle tanınan yazarımızın birçok film uyarlaması var. Bana göre bu film Shawshank Redemption yani Esaretin Bedeli ile birlikte en iyi iki uyarlamadan birisi. Çocukların hikayesi sunulurken Ceset isminin biraz itici olabileceğini düşünen yönetmenimiz bir arayışa giriyor ve sonuç olarak Stand By Me isminde karar kılınıyor. Ben E. King'e ait olan bu şarkı o dönem üzerinden 25 yıl geçmiş olmasına rağmen bu film sayesinde Amerika'da yeniden hit olmayı başarıyor. Benimle Kal aslında 2026 yılında 40. yılına ulaşmasıyla hatırlanacakken sanki 1993 yılında daha 23 yaşındayken Chris rolünü oynayan River Phoenix'in hayatını kaybetmesi yetmiyormuşçasına üstüne bir de yönetmeni Rob Reiner'ın kendi oğlu tarafından öldürülmesiyle ne yazık ki trajik bir şekilde gündeme geldi. Bu filmin üzerinde çok da konuşulmaya değer olmadığını, basit bir arkadaşlık hikayesini anlattığını düşünebilirsiniz. Fakat birçoklarına göre sinemada reşitliğe geçiş başlığı altında değerlendirebileceğimiz filmler içerisinde Benimle Kal kesinlikle en üst sıralarda yer alıyor. Bunu filmdeki unsurların anlamlarını irdelediğimizde anlıyoruz. Evet, konumuz her ne kadar bir cesedi bulmak için yola çıkan 4 çocuğun hikayesi olsa da aslında bu film özellikle sonu itibariyle çok da ümit kırıcı, insanı karanlıklara itici bir film değil. O Stephen King'in tipik hızlı bitirişiyle aslında bu film bize ümit de veriyor. Evet, birçok üzücü olaya şahit oluyoruz. Fakat filmin sonunda bize bir çıkış yolu gösteriliyor. Ve sadece reşitliğe geçiş döneminde değil, hayat boyu geçerli olan önemli bir mesaj veriliyor. Bu mesajdan dolayı şunu söyleyebilirim ki bence bu film arkadaşlığı değil, içinde bulunduğumuz hani o biraz da klişe tabiriyle makus talihimizden kurtulmanın hikayesi. Yazarımızın kariyerinin ilk kısmında sayabileceğimiz bu hikaye elbette kısmen saklı da olsa otobiyografik öğeler içermekte. Diyebiliriz ki filmde başrol olan Gordy üzerinden Stephen King kendi yazar oluş hikayesini bize anlatıyor. Ve buradaki temel unsur Castle Rock ve onun kısıtlayıcılığı. Bu sindirilmişliği kahramanlarımızın dördünde de çok net bir şekilde görebiliyoruz. Kasabaların şartlarının kısıtlılığından beslenen ve hayatın her safhasında kendini gösteren bir cehalet kısır döngüsü. Kahramanlarımızın daha yetişkinliğe varmadan kaderlerinin çok önceden belirlenmesine yol açıyor. Dedelerinin, babalarının, abilerinin izlerinden giden ve kendilerine biçilmiş rollerin dışına asla çıkamayan karakterler. Bunun en net örneği Gordy'nin en yakın arkadaşı olan Chris. Okulda bir hırsızlık olayı yaşanıyor ve fakir bir aileden geldiği için aile üyeleri suça meyilli olarak yaftalandığı için doğrudan doğruya ilk akla gelen şüpheli Chris oluyor. Chris yaşının üstünde büyük bir olgunluk göstererek bu şüphenin varlığını da aslında anlayabiliyor ve öğretmenine gidiyor. Ama aslında bir rol model olan, bir güven bağı kurması gereken öğretmeni ne yazık ki bu kasabada mevcut olan ön yargıyı suistimal ediyor ve Chris'in güvenine ihanet ediyor. Bu yaşadığı dramatik olay Chris'in gerçekleri yeniden sorgulamasına, çıkış yolu arayışına girmesine yol açıyor. Öte yandan bu duygularını paylaştığı Gordy de benzer bir ön yargı kıskacı içerisinde hapsolmuş durumda. Kasabanın tamamında neredeyse varlığı hiç algılanmıyor. Herkes onu abisi üzerinden tanıyor. Ve bundan çok daha dramatik bir şekilde annesi ve özellikle de babası tarafından hiçbir takdir, bir onay, bir sevgi görmüyor. Dolayısıyla hem Chris hem Gordy kendi yaşadıklarını, arkadaşlarının yaşadıklarını ve kasabanın genel halini gördüklerinde bu kendilerini kısıtlayan o zincirleri kırmanın, kasabayı terk etmenin tek çıkış yolu olduğunu algılamaya başlıyorlar. Çünkü her insan için ölümün fark edilmesi, içselleştirilmesi aslında çocukluğun da bittiği an olmuş oluyor. Çünkü Ray Brower da tıpkı onlar gibi küçük bir kasabada yaşayan, hayat yolunu temsil eden o tren raylarında yürüyen ve sonra aniden gelen o tren yüzünden canını kaybeden kendileri gibi bir çocuk. Hani o köprüden geçerken neredeyse kendilerinin de canını alacak olan işte ardlarından gelen o amansız zaman treni
onları bir takım kararları vermeye zorluyor. Ve bunu da en iyi aslında o çete lideri olan liseli Ace Merrill temsil etmiş oluyor. Adeta Castle Rock'un bütün o olumsuzluklarının vücut bulmuş hali olan Ace Merrill iki karakterimizi, yani aslında 4 arkadaşı da, ama bunun farkında olan Chris ve Gordy'yi bir cesaret imtihanına sürüklüyor bir nevi. Çünkü en nihayetinde Ace Merrill'e karşı korkup sinen, baş kaldıramayan Teddy ve Vern, kasabanın onlara çizdiği role de baş kaldıramamış oldu ve eriyip gittiler. Fakat müthiş bir cesaret gösteren Chris ve Gordy, ikisi de o kısır döngünün içerisinden çıkmayı başarıyorlar. Aslında bu kurtuluşun, bu çıkışın, bu kopuşun hikayesi yol boyunca özellikle Gordy üzerinden inceden inceye izleyiciye sunuluyor. Mesela gruptan ayrıldığı kısa bir süre anında bir ceylan yanına yaklaşıyor ve aslında bu ceylan hem genel anlamda çocukluğun hem de Gordy'nin şahsında savunmasızlığı, kırılganlığı, ürkekliği temsil ediyor. Hele de daha öncesinde o Chris'in ısrarıyla hikayesini anlatması sonrasında Teddy ve Vern'ün hikayesine verdiği tepkiyi bu anla birleştirdiğimizde Gordy'nin küçük bir uyanış yaşadığını düşünebiliriz. Çünkü Gordy o içinde bulunduğu kendisini anlamayan insanlar topluluğuna baş kaldırmazsa tıpkı Ray Brower gibi bir cesede dönüşecek ve o ceylan gibi ürküp kaçacak önündeki imkanlar, fırsatlar. Tabii ki diğerleri için de bu geçerli, fakat aynı sonuca sadece Chris Gordy gibi varabiliyor. Fakat Gordy'den farklı olarak Chris'in, hani hikayenin en başında verilen o trajik olaydan da anladığımız üzere, Chris ne yazık ki hayatın acımasızlığıyla yüzleşmeye devam ediyor ve en nihayetinde hikayesini de böyle noktalıyor. Daha sonuç odaklı, daha materyalist bir gözle bakıldığında belki Chris'in en nihayetinde yine bir serseri tarafından öldürülmesi bize hani ne oldu, başkaldırıda ne oldu sorusunu sordurabilir. İşte tam da bu noktada bu sorgulamayı her birimiz kendimiz yapmak durumundayız. Sonuç olarak benimle kal, o içinde debelendiğimiz, çırpındığımız sularda ayaklarımızdan bizi tutmuş ve aşağı çeken o cesetlere rağmen yüzebilmeyi, hayatta kalabilmeyi bize öğütlüyor. Umarım hepimiz ne kadar zorlu sularda olsak da boğulmaz, yüzmeyi başarır ve kendimizi gerçekleştirme yolunda huzur ve mutluluk kıyılarına ulaşmayı başarırız. Kaliteli seyirler diliyorum.